Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Kata marka sensörlü gece ışığı ya da gece aydınlatması bunu tanıtacağım. CT5180 kodu. Bunu internette bu şekilde aratırsanız CT5180 olarak aratırsanız bu ürün çıkacaktır. Sensörlü üründür. Gece ışık yakmaktan ya da ne bileyim koridorda bir aydınlatmak istiyorsanız çok güzel bir ürün. Evimizde herhangi bir elektrik tesisatı olmadığından dolayı böyle bir şey almayı düşündüm. Şimdi bunu bir göstereyim. Yaklaşık ben 1,5-2 aydan beri kullandım. Memnun kaldığım için bu ürünü sizlere tanıtmaya karar verdim. Şurada özelliklerine değinelim. USB şarjlı diyor. Yani istediğiniz Samsung şarjlı. Bunu USB ile istediğiniz yerden şarj edebilirsiniz. Yani düşük bir voltaj gerekli. 0.5 gibi düşük bir voltaj yeterli. Fotoselli yani sensörlü. Ve anahtarı var. Kapatıp açabiliyorsunuz. Yani istediğiniz zaman kullanmak istediğinizde açıyorsunuz. Kullanmak istediğinizde kapatabiliyorsunuz. Ve evin herhangi bir yerinde bunu montajını sağlayabilirsiniz. Mıknatıslı. Bunu mıknatısı bir yere yapıştırıyorsunuz. Ve bunun arkasında mıknatıs var. Demirli bir çift taraflı yapışkanlı bir ürün var. Ben onu yapıştırdım. Birazdan göstereceğim. Onu yapıştırıyorsunuz belli bir yere. Sonra bunu şarj ederken çıkarıp kullanmak istediğinizde aynı yere takabiliyorsunuz ve yerinden kesinlikle düşmüyor. Güzel düşünülmüş. Mesela burası mıknatıs. Ben burayı daha sağlam yapmak için bantladım. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Buradan açıyorsunuz. Ve buradan isterseniz kapatabiliyorsunuz. Buradan şarj ediyorsunuz. Yani burada ekstra başka bir özelliği yok. Burası da zaten mıknatıs yeri veya herhangi bir demir olan bir yer ya da metal olan bir yere bunu bu şekilde sabitleyebilirsiniz. Mesela buzdolabı veya başka bir yer, bunlara kolaylıkla sabitleyebiliyorsunuz. Deneyimimi anlatayım. Yaklaşık dediğim gibi 1,5-2 aydan beri kullanıyorum. Öncelikle şunu bir açalım. Gördüğünüz gibi aydınlatması gece için gayet iyi. Böyle ışığı fazla olan yerlerde mesela sensör çalışmıyor. Bu ilk geldiğinde ben bozuk olduğunu düşündüm. Ama öyle değil. Sensörlü, yani karanlık olduğu yerde daha iyi algılıyor. Ve algılaması gerçekten iyi. Yaklaşık 1,5-2 metreye kadar algılama kapasitesine sahip, alana sahip. Gördüğünüz gibi şu an elim önünden geçiyor. Hiçbir şekilde sensör yanmıyor. Şimdi ışığı kapatalım ve bu şekilde deneyelim. Evet. Işığı kapatır kapatmaz gördüğünüz gibi ışığı kapatır kapatmaz elimi veya beni algıladı. Yani yaklaşık 2-2,5 metre mesafem var. Şimdi elimi yukarıda tutacağım. Yine yaklaşık 1,5 metre bir mesafe koruyorum. Işık yaklaşık 15-20 saniye kadar yanıyor. Ve bu sürede gerçekten ideal. Işık kapandığında, evet şu an kapandı. Kesinlikle oynamıyorum. Şu an elim yaklaşık 2 metre mesafede ve oynatıyorum. Oynattığım anda gördüğünüz gibi yandı. Yani mesafe gerçekten uzak olmasına rağmen aydınlatması ya da algılaması gayet güzel. Az önce böyle içinden yapmama rağmen algılamıyordu ışık açık olduğunda ama gece karanlığında bunu gayet güzel algılıyor. Şimdi ışığımızı tekrar açalım. Işığımızı açtık ve gece aydınlatmasını görmüş oldunuz. Yine bunu yerine takarak da size göstereceğim. Evet, kutusundan
neler çıktığına şöyle bir bakalım. Şarj etmeden önce, şarj olayını göstermeden önce, ben aldığım her elektronik üründe bu kullanım kılavuzunu ya da garanti belgesini muhakkak bu şekilde videosunu çekiyorum. Bilgilerini, olur da bu kağıdı kaybedersem buradan videodan bu yazıları rahatlıkla okuyabilmiş oluyorum. Yine aynı şekilde bunun da videosunu çekmiş olduk. Şimdi şöyle bir şarj aleti de çıkıyor. Bu şarj aleti bana ince geliyor. Ben genelde kendi şarj aletimi kullanıyorum ama göstereyim nasıl kullanıldığına dair. Şunu taktık ve bunu da, evet, gördüğünüz gibi burada kırmızı ışık yandı. Bu kırmızı ışık sönene kadar bu şarjda kalacak. Yani bu söndüğünde bu tamamen şarj olmuş anlamına geliyor. Bunu söküp, yani kırmızı ışık söndüğünde söküp taktığınızda yine kırmızı ışık yanacaktır ama bu sefer bir 10-15 saniye sonra tekrar sönecektir. Ne zaman ki bu kırmızı ışık sönerse ürün tamamen şarj olmuş anlamına geliyor. Yani daha fazla uzun süre bekletmenin bir anlamı yok. Evet. Bunu genelde ben kendi kablomla şarj ediyorum ve genelde powerbank kullanıyorum. Düşük voltaj gerekli. 1,5-2 voltaj olduğunda ürün arızalanabilir. Çünkü bu düşük voltajlarla şarj olursa daha uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim ürünün diğer özelliğine. Dediğim gibi burada mıknatıs var. Bunun ölçülerinde bize metal gönderiyorlar. Bunu istediğimiz yere sabitleyelim diye. Bunu oraya takıyorsunuz ve istediğiniz yerde bunu oradan çıkarıp şarj edip tekrar yerine takabiliyorsunuz. Ve yürürkenki performansına bir bakalım. Evet, dediğim ürün burada. Görüyorsunuz, bunu buraya yapıştırdık. Ve bu ürün buraya gelip bu şekilde bırakabiliyorsunuz. Bu şekilde bıraktıktan sonra işimiz bitiyor. Yani şu gördüğünüz gibi istediğiniz seviyede, şu altı boş. Ben olur da şarj makinesini buraya takıp onun üstüne takarız diye düşündüm. Buraya koydum. Şimdi bir de performansını bir bakalım. Evet, geriye çektik. Ve ışığımızı kapatalım. Işık söndükten sonra buradan geçeceğim. Işığın sönmesini bekliyorum. Evet, ışık söndü. Şu an yaklaşık 2 metre mesafem var ve harekete geçtim. Ve ışığımız yandı. Aydınlatması gayet iyi. Özellikle geceleri. Evet, ürünümüz genel hatlarıyla bu şekilde. Kutumuzdan şarj aleti, kendisi, bir tane o duvara yapıştırdığımız demiri, onda çift taraflı bant var. Duvara yapıştırabiliyorsunuz istediğiniz yere. Ve bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Genel hatlarıyla ürünümüz bu şekilde. Ben gayet memnun kaldım. Sizlerin de hoşuna gidebileceği ya da ihtiyacınız olduğu için deneyenlerden bir yorum almak için böyle bir video çektim. İnşallah faydalı olur. Ben özellikle koridor ve çocuk odası için bunu almıştım. Ve buralarda da gerçekten güzel oluyor. Çocuklar uyanıyor. Onların uyandığını anlayabiliyorsunuz. Koridora koyuyorsunuz. Yine giderken ışık açma derdiniz olmuyor. Bu şekilde gayet kullanışlı oluyor. İnşallah sizler için de faydalı olmuştur. Bu videomuzda bu kadar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.